Şöyle. Hocam şu an modelistlik dersinde canlı yayında sizi izleyen takipçiniz. Ha, teşekkür ederim. Okulda mıymış acaba? Bilmiyorum, Ha, modelistlik okuldadır. dersindeyim. Ayıp olmasın ya, modelistlik dersi dedi size. Selam olsun. Şöyle arkadaşlar, baş nokta, son nokta. Hemen bunları yakaladık. Ortadan kumaşımızı çektik ve basın gaza, korkmayın. İnanın bana, başarı kapının arkasında. Açmasını bilen, bazen ayağıyla açar, bazen eliyle açar, bazen aklıyla açar. Şuna bakın. Hızlı çalışmak başta zor gelebilir ama elinizi alıştırırsanız hayatınız o kadar kolaylaşır ki bu dikimi 3 saniyede yaparsınız. Böyle. Şimdi geldik tehlikeli olan 3 ve 4'ün birleşimine. Şu arada bu arada şöyle etiketi görün. Askılı önden tedbir amaçlı tutturmuştuk. Zikzakladık. Etiketimizi de buraya yapıştırdık. Ürün hazır. Şimdi bu da bakın altı jilet gibi. Zaten bunu istemiyor muydunuz? Üstü de öyle. Şimdi bunu alttan ve üstten artık anladınız ki bayarslarda fark etmiyormuş ya. Hep böyle bir sorumuz var ya. Alttan mı başlayacağız, üstten mi diye. Şöyle şunu aldık. Bu arada bilgileriniz olsun. Türkçe canlı online ders başlayacak. Canlı online derse katılırsanız orada 6 model olacak. O 6 modelde bir modelden size 100 model öğretmiş olacağım. Yani siz 600 model ve üzeri türetebileceksiniz. Bu da benim size sözüm olsun. Zaten canlı, şu an canlı görüyorsunuz. Eğitimin kalitesini, sunumu, bilinirlik ya bilinçlilik nasıl oluyor onu görüyorsunuz. O yüzden içiniz rahat olsun demiyorum. Zaten siz sonucu gördünüz. Anladınız yani. Şimdi bunu başlattık, yine baş nokta. Bunda da dönüş noktaları az olduğu için tehlikeli arkadaşlar. Bu parça tehlikeli. Özellikle bu. Bazen benim elim çok iyi de olsa oturmak istemiyor. Şu 4 numara. Ama ben biraz zorluyorum. Şöyle şunu devam ettiriyorum. Bakın. Bakın bırakmıyorum. Bırakmıyorum. Ben kontrol ediyorum diyorum seni. Sen beni kontrol etmeyeceksin diyorum. Şunu da bırakmıyorum. Yönlendirmeyi alttan yapıyorum. Yemesi gereken alanı kendisi yesin istiyorum. Bakın. Şu. Bakın izin vermedim. Nefes almasına bile izin vermedim. Şöyle. Ya süperiz ya. Vallahi süperiz. 4'ü de böyle almak da. Bakayım dikişlere. Vallahi taraf batmış. Artık bir müdahale edeceğiz. Kirlenmiş yani. Böyle parmak izleri oluşmuş. Bunları bir ilgileneceğiz. Şimdi bunu da şöyle istiyorsak eğer. Hadi bunu da yukarıdan başlayalım bakalım. İddialarımız ne olacak? Şöyle şunu da yerleştiriyorum. Bu. Şimdi biraz başlayınca hemen durdum. İzin vermiyorum. Yine ucuca getirdim. Toparladım. Ve kumaş kontrolüme başlıyorum. Buradan bunu yaparsanız sorun yaşamazsınız. Şöyle devam edelim. Bırakmıyorum. Biraz uzaktan görün hafiften. El kontrolümü nasıl oluyor? Şöyle. Başarılı. Ve süper. Manken provalarında bazen biz omuzları birbirine tuttururuz. Pekala hocam, kumaş yatımını ne tarafa yapıyorsunuz? Yaklaşın. Hemen bunu da. Sizden değerli değil. Arkadaşlar ön ortamız. Ön ortanın bu tarafa yatar. Dikişi açmak ile uğraşmayın. Kesinlikle. Dikişi açmak ile uğraşmayın. Ön ortayı gördünüz. Bunları bu tarafa yatırın. Düz yatırın. Kumaşın dikişini açmak ile uğraşmayın. Gerek yok. Ben size bunu da göstereceğim. Şimdi geldim. Eğer bu tarafa yatacaksa, şöyle bir görün elimden. Eğer bu tarafa yatacaksa doğal olarak bu böyle yatacak. Eğer bu da böyle yatacaksa bu da böyle yatacak demek oluyor, sırtı doğru. O zaman bu iki parça yüz yüze yerleştiriliyor. Omuzlar çatılıyor. Yani şu an omuzları çatmak istemiyorum aslında. Ama yine de zigzaglayacağım. Provaya girecek çünkü. Provaya gireceği için de ama bunu göstereceğim. Sonra sökeriz, bir şey olmaz. Bunu size göstermek istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar.
her şeyin doğru olduğunu omuz T'sinden de anlarız. Omuz T'si düzgün oturuyorsa evet kalıpçı kalıbı iyi çıkartmış demektir. Bunlar ince hassas noktalar. Kalıpçılar bunlara dikkat etmezler. Yani sanarlar. Tamam, dikkat eden vardır. Hepsi aynı değil. İstisnalar var. Ama bilin ki bu noktada ince nokta yani. Şöyle şunu da almış olduk. Şunu bir manken üzerinde görmek istiyorum. Anlaştık. Hazırsak, hazır olanlar bir yazsınlar. Kalıp nasıl oldu? Bizi ne bekliyor? Heyecanlıysak bir yazalım. Bakalım. Önce ben göreceğim. Arzu Hanım şu iğneleri alalım mı sizden ricam? Hatta başka manken de olur. Şuradan başka bir manken de alabiliriz. Ya, şunları zaten toplamamız gerekiyor. Aman. Şöyle. Canan Hanım siz alın bunu. Kamerayı bana verin. Biraz sohbet edin arkadaşlarla. Giydirmeyin. Sadece iğnelerini bir alın onların. Bir bakalım neler var neler yok. Neler oluyor? Neler yazıyorsunuz? Şöyle bakıyorum. Şöyle sizi bir görelim. Oo, 300 kişiyiz ya. Vallahi 300 kişiyiz sabah sabah. Rahatsız etmedik inşallah. Şöyle saate bakayım. Ha biz de 1 saati doldurmuşuz zaten. Evet. 1 saati doldurmuşuz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Şöyle bir görelim bakalım. Şimdi bir Canan Hanım'a verelim bakalım. 303 oldu. Maşallah. Şunu bir görelim. Bu arada kadife mankenleri de hiç sevmiyorum. Bende de bir sürü kadife manken var. Yapışıyor kumaşa, izin vermiyor. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir yaklaşın. Kumaş omuz T'si. Şöyle yaklaşın iyice görün. Omuz T'si, T noktası evet burası bakın tam oturuyor. Bakın başlangıç son tam oturuyor. Şöyle bir gelin bakalım. Alt dikişler tam oturuyor. Kol evi düzgün duruyor. Ve şu dönüş var ya 4 numara kalıp dönüşü her şey şu anda çok güzel duruyor. Pekala daha ham olan ve işlem görmemiş olan bu kalıbımız nasıl gerilecek? Şöyle bir duralım. Bu kalıbın doğru gerilmesi için bazen doğru yaptığımız ürünleri biz hatalı olarak burada görürsünüz. Yani sanarsınız ki bu kalıp hatalı. Ama halbuki kalıp sizle konuşuyordur. Kalıp diyordur ki beni düzgün germez isen ben sana zaten hatalı dururum. Yani hatalı durur görürsün beni. Senin bunu düzgün oturtturabilmen için belli başlı noktaları erkenden 1, 2, 3, 4 adımı uygulaman gerekiyordur. Nedir bu 4 adım? 4 adımın birinci adımı bu daha kırışık değil mi? Oturmamış daha. Şu an normal duruyor. Evet. Belki de ilk bakan kişi beni sevmeyenler de hocam kulak çıkmış ya bakın kötü olmuş diyebilirler. Ama burada ben hiç acele etmiyorum. Bu ürün, bu parça hem bende hem sizde aynı olay. Size bir şeyler anlatır. Size der ki bana şu 4 adımı uygulamaz isen ben sana doğru cevap veremem. Bu seri üretim olur fark etmez. Seri üretimciler de aynı yolu izliyordur belki bilmiyorum. Orayla alakalı tecrübem yok. Önce der ki size birinci adım olarak bu tesettür olduğu için yakanı sen bu kalıbı çalıştın yakanı yerine oturttur ve iğnele. Bu adım ile beraber omuzlar da sizlerle konuşmaya başlarlar. Der ki birinci adımın yanında beni de iğnele yerimi sabitle. Bu yer sabitlenir buraya oturur. Bakın yakaya dikiş payı verseydim ne olacaktı? Bakın görüyoruz yakaya dikiş payı verseydim bir boğulma, bir kırılma, bir kırışma hepsi olacaktı. Ama ben ne yaptım? Dedim ki evet kol evine de yakaya da pay vermiyorum. Hemen bunu alalım. Şu omuzu da doğru şekilde şimdi kalıbı biz beraber çıkarttık. Doğal olarak omuzlarında nerede duracağını siz de biliyorsunuz şu anda. Bunun da şöyle bakın. Oturdu mu? Oturdu. O zaman bırakın. Sizin aşağıyla işiniz yok. Şu pencereyi kapatır mısınız? Göğüs oturum yerleri bakın şöyle rahatladı şu.
Şu göğüs oturum yerleri bir bu. Bakın bir adım bir numaralı teknik yaka ve omuzu yerine oturtturmak. 2 numaralı ise göğüsleri oturtturup bakın göğüsleri oturtturup ikinci hamle olan ön çekmeyi yapmak. Bakın dikkat edin. İkinci hamleniz ön çekmeyi yapmaktı. Hala ürün toparlı değil. Üçüncü hamle ise yanları oturtturmak. Kol eviyle işim yok. Kendi zaten oturacak. 1, 2, 3. Yana geldik. Oturtturduk. Bakın. Bakın. 1, 2, 3 yanlara geldi. Alalım hemen bir iğne. Bakın bunu yana oturtturduk. Kalıbın güzelliği çıkacak ortaya. Ne oldu? İğneleyince bakın kımıldamadı. Gerildi. Üçüncü hamleyi yapıyoruz şu anda. Şu. Bakın. Verin bana bir iğne daha. Bu da buranın. Anlaştık. Bakın hala boşluk var. Dördüncü hamle ise şimdi önden bu iğneyi çıkartabilirsiniz. Rahatlasın, nefes alsın. Dördüncü hamle ise sizin bunu sırt ortasından tam olarak buradan bir vuruş yapmanız şu. Bakın. Şunu yaparsanız her şey yerli yerine oturur. Şimdi alt tarafı bir görelim. Şurayı da bir görelim. İğneleyelim bunu. Bir iğne daha verin bana. Tamam. Şöyle hızlıca aşağıya doğru gidiyorum. Bu işte arkada vermiş olduğumuz pay. Şunu da alayım. Devam. Bunları hemen bitirelim. Bu şekilde bir kalıbın Bayarslan eğitim sistemlerinin ve bunu anlatan, bunu sunan kişinin ne kadar bilinçli olduğunu, bu işte ne kadar çok yol aldığını, Bayarslan eğitimlerinin sonuç olarak tek bir kursta usta olacaksınız sözünün ilk adımı canlı olarak yaşıyorsunuz. Ne yaptık? Şunu bakın şuraya gerdim. Böyle. Hemen burayı da iğneledim. Dördüncü adımı tamamlayınca beden kendi kendine konuşup bize diyor ki gel karşımda kahve iç. Yani şu anda bize diyor gel kahve içelim yapıyor. Böyle geldim. Artık arkadaşlar bizim de bir mankenimiz var maşallah. Dansöz gibi oynuyor yani. Mankende yerinde durmuyor. Şöyle bunu aldım. Arkadaşlar nerede bozulma? Nerede o hastalık? Kol evinin etrafında çıkan o kusma? Yaklaşın. Parmağınız dahi girmez. Neden bu böyle biliyor musunuz? Neden böyle? Dikişe attık ya hani. Hani tele koyduk ya etrafına. Dedik ya hani arkadaşlar bakın bu dönüş noktasının tedbirini almazsanız başınıza kötü şeyler gelebilir. Bu yüzden de işte bu. Şu anda burada görmüş olduğunuz olay tam olarak bu. Alkışlar Evet. hocam. Teşekkür ediyorum. Şöyle ön tarafı da artık son olarak gerdiğimiz zaman sevgili arkadaşlar artık bu ürüne ütü yapabilirsiniz. Ve en yakın zamanda şu mankenden kurtulacağım. Ya mankene bak. Ben de taş gibi mankenlerle çalışırım. Evet ya lütfen ya. Bu ne? Zaten vidası da yokmuş. Gördünüz mü? Hepsi dağılıyor. 100 tane manken var. İçeride o yüzden karışıyor. Şey oldu. Neyi tutsanız elinizde kalıyor hocam. Evet, nazar olabilir. Şöyle arkadaşlar yaklaşın yanıma. Bu. Şunu aldım. Şunu da Arzu Hanım iğneler sizde mi? Rica edeyim. Onu da alayım. Süper. Şimdi bu şekilde bakın bu şekilde daha ütüsü yapılmamış olan şu daha yeni olan kalıbımızın dikişleri açılmadan bu şekilde ortadan başlıyor. Şöyle açılıyor. İçeriden eğer dikişlerin keskin olmasını isterseniz şu kol evi noktalarını biraz gerip şöyle iğneleyebilirsiniz. Ütü öncesinden bahsediyorum. Hemen bir iğne alacağım. Alayım onu da. Şöyle bakın yaklaşın. Şunu da yaklaşalım. Tamamdır. Bundan sonraki aşama. Şimdi bu ürün
bizde şu anda müşterisini bekliyor. Provaya girmesi lazım. Çünkü müşterimizin ölçüleri farklı. Ama ondan önce de provaya da girse kırışık bir sunum size yakışıyorsa bilmem, bana yakışmaz. Kırışık bir sunum, değersiz bir sunum. Hani arkadaşlar alıyorlar zaten provaya girecek ya sonra ütüleyeceğiz ya klasik merdiven altı üslubu. Yakışmaz. Ne ülkemize ne sektörümüze böyle diye ülkemize zarar verdik. Milletimize zarar verdik. Sektörümüze zarar verdik. İhmallerden, yatmaktan her şeye zarar verdik. Uyanın arkadaşlar, uyanın. Eğer kırışık bir sunumu kendinize yakıştırıyorsanız ben kabul etmiyorum. Bu astar değil mi? Müşteriye giydirilecek ama yine de bir esnaf ahlakı olarak, bir çalışan ahlakı olarak bunu ben ütüleyerek sunumu uygun görüyorum. Sizler bunu görmüyorsanız sorunlarınız var demektir. Toparlayın kendinizi. Şimdi ben bunun ütüsünü yapacağım. Bakın ütü dikişini açmıyorum. Bunları açmıyorum. Yormuyorum kendimi. Bakalım ne olacak. Çok yaklaşmayın. Çok yaklaşmayın Bahar'a. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kolevi hocam biraz önde kalmış sanki. Sesinizi duyamıyorum, söyleyemiyorsunuz. Şurası arkadaşlar az önce. Bakın şurası öndeydi. Şurası öndeydi. Şöyle çekmiş, toplamış olduk. Yerine almış oldu. Şimdi şunu da güncelliyorum. Evet tamamdır. Şimdi burası daha iyi oturdu. Tamam. Arkadaşlar ütü bu kadar. Dış parça için de aynı işlem. Bilginiz olsun. Şimdi biz bunu aldık. Yaklaşın bir. Göğüs ortası. Şimdi iş bilenlere soruyorum özellikle. Şöyle bir alayım. Şöyle bir alayım. Göğüs ortası. Dikkat edelim. Şu an sesimi duyan, beni gören herkes bir yazabilir mi? Bakın bir şey anlatacağım çok önemli. Delilli, ispatlı. Beni duyan herkes bir yazsın. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bir de ders başından beri burada olanlar buradaydım yazsınlar. Ders başından beri burada olanlar buradaydım yazsınlar. Yani kalıbın o kesim anımızdan itibaren burada olanlar buradaydım yazsınlar. Bir şey söyleyeceğim burada. Göğüs üstündeki potluk çıkmayacağı delili baştan belli olur. Şu orta mankeninize göre, bir de doğru mankeni seçmiş olmanız gerekiyor. Şu nokta basık olur. Şu nokta basık olur ve bu basık olan nokta varsa eğer, yani şu oturum var ya bakın, şöyle gösterebiliyor muyum? Şu göğüs basıklığı. Bu varsa göğüs burada ve eğer hata yoksa yakada, bunu da göreceğiz. Bu nokta tertemiz olarak size gelir. Yani burada tesettürlerde kırışıklık almazsınız. Bunun yanında da bunun bir destekçisi de şu
Kupun omuzdan olmasıdır. Takıntısı olanlar olabilir. Yani şöyle diyelim. Göğüs ucundan şöyle çıkarttınız veya öyle çıkarttınız. Takıntısı olanlar olabilirler. Hiçbir iddiam yok. Hocam böyle güzel değil, böyle olsun, yok öyle olsun, yok danteli böyle koyacağım, yok kumaşı böyle uygulayacağım. Bunda özgürsünüz. Ben de kendi alanımda özgürüm. Bu noktayı siz kendiniz karar verirsiniz. Ben omuz başına yapıyorum ki hem işim kolay olsun hem sonuç olarak ürün bedene daha iyi yapışsın diye. Buradaki nokta şu anda size der, evet sen bunu uyguladın ve burada kırışıklık çıkmayacak. Yakada da payı vermedin dikiş payını, şimdi sen yakayı da taksan burası biraz daha rahatlamış olacak ve sonucu görmüş olacağız. Pekala, hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi kaç olmuş? Tam 1,5 saattir ders anlatıyorum. Maşallah daha bir 8-9 saat anlatırım ama sizi burada yormak istemiyorum. Bu arada 10 saat anlatabiliyorum, bilginiz olsun. Bu da tecrübeden ve bilgiden oluyor. Bu da şu anda gördük. Kalıbı çıkarttık. Sonuç olarak bize bunu verdi. Bana bir şey söylemek isteseydiniz ne söylerdiniz? Onu da alalım. Siz bunu yazarken de cümlelerinizi yazın. Bunun yanında da arkadaşlar canlı online sistemi gördünüz. Sıkıcı olmadığını ve burada bir mücadelenin olduğunu, bir maceranın olduğunu, bir ürün sıfırdan hayata nasıl geçer? Bunu gördünüz ve yaşadınız. Ben sizler ile bu ürünün baştan sona yapımını, o da burada, bu ürünün baştan sona yapımını sizler ile paylaşacağım. Ama kolay bir süreç olmayacak, bilginiz olsun. Evet. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Yakında kurslarda görüşmek üzere. Uzun bir zaman bizi bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Kalıbın nasıl çıktığını, ustalığın nasıl olacağını, kalıplarımızı uygularken, bedenlerimizi alırken ellerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini ve bazen makine ayaklarını nasıl değiştirmemiz gerektiğini ve Elif Yıldız Hanım benim gibisi var mı ya? Benim gibisi var mı? Şu anda bu kadar detaylı anlatacak kimse yok yani bu devirde. Bu T'nin önemini, baştan başlamanın veya alttan başlamanın bir farkı olmadığını, işin sonucunda ustanın bu işlerle ile alakalı hata çıkarttığını anlamış olduk. Şimdiden Arzu Hanım açalım mı kayıtları? Evet bence başlayalım. Yaklaşın. Arkadaşlar ön kayıtları açalım. Çünkü sürekli soranlar var. Evet arkadaşlar çok bekliyorlar. Hocam ne zaman yeni kurs açılacak? Evet. Sizinle tekrar eğitime başlamak isteyen birçok öğrencimiz şu anda bekliyorlar. Buradan açıklama yapmak en doğru karar Evet. olur. Arkadaşlar kursumuzda 6 model olacak. 6 modelin çalışması baştan sona kalıptan başlayacak. Kalıptan başlayarak bu mumyalama sistemi kursumuzda var arkadaşlar. Kalıptan başlayacak ve bu şekilde kalıplarınızı kusursuz olarak alacaksınız. Şu anda sayfamıza gidin. Bize mesaj atın. Mesaj atınca size Türkiye ile alakalı bir link gelecek veya orada link var. Linke tıklayın. Orada kurs kayıt hattı diye WhatsApp diye yazar. Oradan erişebilirsiniz ve önümüzdeki sezona ön kaydınızı yaptırabilirsiniz. Arzu Hanım, ön kayıt fiyatını tam belirlemiş miydiniz? Yanlış zamanda mı yakaladım? Sizleri seviyoruz. Arayana kadar ben hazırlayacağım inşallah. Ya bir şey soracağım. Yüz yüze eğitim ile şu anda gördüğünüz arasında ne fark? Bence şu an daha detaylı görüyorsunuz. Sizce? Bence daha rahat. Şu anda gördüğünüz şey, şu anda yaşadığınız olay yüz yüze eğitimden çok daha farklı. Kumaşa dokunmak isterseniz 1 metre kumaş alın yanınıza koyun ya. bu. En azından şurada iğnenin batışını, şu konuların detayını başka sesler olmadan, başka gürültüler olmadan, anlatıcının dikkati dağılmadan, anlatıcının dikkati dağılmadan herkes odaklanmış, bilgi kazanı kaynıyor. Alın alabildiğiniz kadar. Şimdi istediğiniz şu anda yazın veya yanınızda arkadaşınız varsa yazabilirsiniz. Ben şuraya yazayım, not alıyorum. 0539. Kurs ne zaman olacak Arzu Hanım? 1 Ekim'de. 5 Ekim olsa daha iyi değil mi? Veya
Pazartesi. Ekim'in pazartesi. İyi, Ekim'in ilk haftası. Anlaştık. Şöyle yoruma yazdım. Ön kayıt hattı. Ekran resmi alın. Başa tutturdum. Ekran resmi alın. Oradan bakın oradan bize ulaşabilirsiniz. Başa tutturdum ama yorumda uçtu gitti. Ha, tutturdum. Evet. Diyebiliriz hocam. Tamam. Arkadaşlar Ekim ayında daha var. Okullar açıldıktan sonra başlayacak. Değil mi? Pazartesi. Evet. 6 Ekim pazartesi olur. Okullar 8 Eylül'de. Şu anda ekranda ön kayıt hattımız var. Oradan yazın. Bize ulaşın. Ön kaydınızı yaptırın. Bu şekilde daha detaylı nasıl anlatabilirdik ki? O kadar bir de dersler kayıt altında kalıyor ve kaybolmuyorlar. Bilginiz olsun. Ben sizlerle böyle, bu arada ders grubu bu kadar kalabalık değil. Yani 150-200 kişi oluyoruz orada. Sorular geldiği zaman ben hemen durup bir sohbete başlıyorum. Çünkü ben de sıkılıyorum bazen. İşte oradan örnek veriyorum. Nagihan Hanım yazıyor. Bu. Nagihan Hanım'la sohbet ediyorum. Nagihan Hanım veya Ayşe Hanım bir soru soruyor. Herkes faydalanıyor. Ben bile faydalanıyorum. Bir soru geliyor. Herkesin faydasına olacak bir soruysa hemen durduruyorum dersi. Böyle diyorum. Bu defa bir bakıyorsunuz ya biz bu kursa girdik ama gerçekten içeride o kadar çok bilgi var ki her dakikası, her saniyesi bizi geliştiren bir sistem ve Bayarslan Online, yani Bayarslan canlı sistemde bu şekilde canlı olarak sizlerle hem sohbet edebiliyor hem de derslerinizde kayıt altında kalıyor. Sizler istediğiniz zaman da bu derslerin tekrarına ulaşabiliyorsunuz. Şimdi sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Canan Hanım teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Evet. Arzu Hanım size teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ön kaydı Arzu Hanım şimdi açtı. Az sonra fiyat çalışması yapacaktır. Ön kayıt yaptırmak isteyenler şimdi bu ekranda bulunan 0539 651 2064 numaralı hattımıza WhatsApp'tan yazabilir veya profilimizden de bize ulaşabilirler. Biz ön kayıtları açmış olduk Arzu Hanım'ın sözüyle. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar yarın aynı vakit, yarın olmaz, yarın pazar. Yarın dinleneyim değil mi? Yarın pazar. Yarın pazar. Dinleniyoruz. Şimdi arkadaşlar Günü aynı saat. kol kalıbımız var mıydı hazır? Yok hocam. Karpuz kollar vardı mukavva. Yeni çıkartacağız. Pekala. Ve aleykümselam. Hepinizi seviyoruz. Yakında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ha, oradalar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Sizi de yormayacağım. Herkes işinin başına, işi yapan en güzel şekilde yapsın. Asla umutsuzluk yok. Asla yapamam yok. Asla yıkıldım, borcum var, sıkıntım var. Biraz kulak ardı edin. Önünüzde ne var? Ona bakın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Canlı online sistemi hepinizi bekliyorum. Online olacak. Evinizden bu kursu alacaksınız. Ön kayıt için ekranda bulunan WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz.